Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Evet, toplamanın ilk aşamasında S500'ün PDB'si üzerinde kendi kartı olduğu için ESC'lerin bağlantısıyla başlıyoruz. Şimdi ESC'lerin montajı bitti. Bu aşamadan sonra soketin montajına geçeceğiz ama soketin montajından önce ESC'lerin montajını yaptık. Bir kısa devremiz olup olmadığını test edelim. Bu sayede pili bağladığımızda herhangi bir kısa devre, bir yanma veya ESC'leri yakma gibi bir durumla karşılaşmayalım diye. Bunun için öncelikle artı kabloları test ediyoruz. Önce artı bağlantılar kendi arasında bağlı mı onu kontrol ediyoruz. Burada düzgün. Güzel. 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 Artı ile eksiği bir kontrol et. Güzel. Güzel. Kendi aralarında bir kaçak yok. Artı ile eksi de yok. Gayet güzel. Şu anlık bir sorun görünmüyor. Şimdi soketin montajıyla devam ediyoruz. Bu soket power modülden gelen elektriği ESC'lere dağıtmak için PDB bağlantısı olarak kullanacağımız soket. Evet, şimdi ESC'lerin ve soketin montajı bitmiş bulunuyor. Son olarak ayakların montajı ve ESC'leri ayaklara monte etme aşamasına geçeceğiz. Ancak bundan önce tüm lehimleri bitirdiğimiz için son kez bir kısa devre var mı yok mu, artılar eksiler kendi aralarında düzgün çalışıyor mu kontrol edeceğiz. Önce artıları kontrol edelim. Evet, burada bir sorun yok. Artı ile eksi, burada da bir sıkıntı yok. Bir de şöyle eksi ile artıyı ana hattan. Evet, her şey yolunda görünüyor. Frame'de ayak ve kolların montajına geçmeden önce alt ray sistemini taşıyacak parçaların montajını yapmamız gerekiyor. Aksi halde onların vidalarını takacağımız yerlerin üzeri kapanmış olacak. Bunun için şu anda ekranda gördüğünüz gibi öncelikle alt ray sistemini tutacak parçaların plastiklerini monte ediyoruz. Ardından da bu parçaları frame'in üzerine vidalayacağız. Evet, alt rayların montajı bitti. Şimdi rayları oturtmuyoruz. O aşamaya en son geçeceğim. Tıpkı egzada olduğu gibi. Şimdi de burada kollar ve kollarla eş zamanlı olarak ayakların montajına geçiyoruz. Şimdi burada kollarla ayakları tek bir vida ile tutturacağımız için bunu eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Alt kısımda da ESC kolun altında kalacak şekilde montajı gerçekleştiriyoruz. Burada şöyle bir zorluk oldu ilk bu frame'de değişik olarak. Bu kolların alt kısmında 4 tane vida deliği görüyorsunuz. Ancak bunlardan sadece ikisi kullanılıyor. Kendi kullanım kılavuzunda da benzer şekilde gösterilmiş. Bu öndekilerini kullanmıyor. Burada uzun olanları tercih ettik. 2.5'a 8'lik vidalar. Ardından kollar ve bacakların montajına geçtik. Bacakları önce alt tarafta ESC ile imlediğimiz bölüme monte edeceğiz. Ardından da en üst gövdeyi üst kısımdan tekrardan sabitleyeceğiz. Evet, şimdi ayakların ve kolların montajı bittiğine göre şöyle göstereyim. Gövde yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Biraz daha geriye alalım. Gövde yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Şimdi montaja ESC'lerin gövdeye sabitlenmesiyle devam ediyoruz. Hemen ardından motorların montajına geçeceğiz. ESC'lerin zaten yerini buraya getirdik. Sinyal kabloları orta kısımda kalacak şekilde hepsini ayarladık. Şimdi ESC'leri gövdeye monte edeceğiz. Bunun için 3M yapıştırıcı bant ve plastik kelepçe kullanacağız. Evet.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. ESC'lerin bağlantılarını bitirdik. Şimdi sırada motor bağlantıları var. Motor bağlantısında APM'in şu anda görüyorsunuz. ArduPilot'un resmi sitesinde quadcopter'lar 1, 2, 3, 4 şeklinde sınırlandırılmış. İlk motor saat yönünün tersinde dönüyor. Sonrasında her yönde tam ters şekilde devam ediyor. Yani saat yönünün tersi saat yönü, saat yönünün tersi saat yönü. Dolayısıyla buraya gelecek motor saat yönünün tersinde dönecek. Gelen motorlarda düz mille olmayanlar, yani şu şekilde vidalı olanlardaki bu tip motorlara DCI motor deniyor. Bu tip motorlarda motorun dönüş yönünü kabloyla ayarlayabiliyoruz ama önemli olan bu vidanın sıkılma yönü. Mesela bu motor. Şimdi bu motorun şöyle vidasını açtığımızda bu motor saat yönünün tersinde döndüğünde şu şekilde göstereyim. Bunun vidası sıkılıyor. Dolayısıyla bu motor saat yönünün tersinde dönerek çalıştığı sürece güvenli oluyor. Bu sebepten bu taraftaki motor saat yönünün tersinde döneceği için buraya monte edilecek. Bunun montajı için de motorun alt kısmında 4 tane vida noktası var. Frame'de de gördüğünüz gibi 4 tane vida yerini bunun karşılıklı olarak montajını sağlayacağız. Bu aşamada vida sabitleyicisi kullanmak da çok önemli. Motorun kablolarını da bu kolun dışından herhangi bir yerden geçirdiğimizde bir kaza anında veya sürtünme anında kablolar zarar görüp motor kullanılmaz hale gelebiliyor. Bunun için iç kısmından doğrudan ESC'ye doğru uzatacağız. Motor yönünü belirleyen ESC bağlantısını da kumanda alıcısını bağlayacağımız zaman ayarlayacağız. Şimdi motorların montajına geçebiliriz. Böylelikle quadcopter'ın ilk videosunun sonuna geldik. Bu videoda kabaca frame'in kurulumu, ESC ve motorların bağlantılarını yaptık. Arda'ya emekleri için teşekkür ediyorum. İkinci videoda görüşmek üzere.